Merhabalar sevgili yay ve yükselen burcu yay, ay ve stelyum yaylarda dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili yay burcu. Umarım sağlığın, sıhhatin, keyfin yerindedir. Bakalım 2025 Kasım ayında seni neler bekliyor sevgili yay burcu? Akacak olan enerjiler nelerdir? Kariyer hayatın, aşk hayatın, her anlamda yani neler akacak çok merak ediyorum. Hepsini bir arada anlatıyorum arkadaşlar. Bakalım şöyle bir kartlarımızı açalım. Aslında çok tatlı bir enerjiyle başladık. Tılsım dokuzlusu. Çok güzel. Öncelikle bu ayın ilk mesajı şu. Yaratıcı tarafın çok yüksek ama ayın 8'ine kadar hiçbir şey yapamıyorsun sanki. Zaten bu video ayın 4'ünde yayınlanacak arkadaşlar. İşte ayın 7'sine 8'ine kadar sanki böyle çok fazla bir şey yapamıyormuşsun gibi. Kartların tamamını açalım. Para altılısı bayağı bereketli gidiyoruz arkadaşlar. Kartların tamamını açalım ve bu şekilde önce dikkat etmen gereken şeyleri anlatacağım. Sonrasında burçlardan bahsedeceğiz, enerjilerden bahsedeceğiz. Her şeyi anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Zaten her şeyden de çıktı. Bakalım neler gelecek diyelim. Mahkeme. Tılsım dörtlüsü. Değnek dörtlüsü. Ayda bakalım. Kupa sekizlisi. Şimdi sevgili yay burcu, öncelikle dikkat etmen gereken şeyler. Para asıyla kapattık. Var mı başka arttırıyorum derken değnek ası geldi arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Maşallah diyelim şimdiden. Şimdi sevgili yay burcu, öncelikle dikkat etmen gereken şeyler. Ayın 8'ine kadar arkadaşlar. Bazılarınız için 10'una kadar da uzayabilir. Şimdi enerji okuması olduğu için her zaman ne diyorum tarotta 3 veya 5 artı eksi olarak alabilirsiniz. Herkese bireysel olarak farklı çalışacaktır. Şimdi burada ayın 8'ine kadar 10'una kadar da uzayabilir dediğim gibi. Böyle bir şey yapamıyorsun sanki ya. Potansiyelini tam olarak kullanamıyorsun. Bir isteksizlik var, bir halsizlik var, bir yorgunluk var. Bazılarınız arkadaşlar içinize ağlıyor olabilirsiniz. Ve burada ciddi bir uyanış süreci var. Hani uyana bir hal olduk zaten sevgili yay burcu. Ama dünya alemindeyiz arkadaşlar. Sınav alemindeyiz. Hepimiz sınavdayız biliyorsunuz. Şimdi burada çok büyük bir bilgelik var. Öncelikle bunu söylemem lazım. Ve bunu önümüzdeki süreçlerde de çok göreceksin yay burcu. Önce dikkat etmen gereken şeyler. Ayın 8'ine kadar böyle birazcık mücadele edeceksin. Zihinsel olarak çok yorgun olabilirsin. Çok fazla şey düşünebilirsin. Zaman zaman gerçekten içine ağlayabilirsin. Bir taraftan bir şeyleri kontrol etmek isterken içine ağlayabilirsin dedim ya. Bu enerji illa senden olmayabilir. Arkadaşlar pek çoğunuz için çevrenizden kaynaklı, özellikle çok böyle empat olanlar, çok hassas olan yay burcu arkadaşlarım ki ben zaten niyetlerimi kimler için aldığımı söylüyorum arkadaşlar. Benciller için, kötü kalpliler için, insan olmayanlar için niyetimi almıyorum. Bunun altını her zaman çiziyorum. Yani ne diyorum? Normal insanlar için niyetimi yapıyorum. Alıyorum arkadaşlar. Enerji okumalarını bu şekilde yapıyorum. Başkalarının enerjileri de seni çok yoruyor olabilir sevgili yay burcu ve diyebilirsin ki ben şu an ne yaşıyorum? Ayın 8'ine kadar hani bu önümüzdeki bir 4 gün daha bu devam edecek gibi açıkçası ama ayın genelinde seni zaman zaman yoklayabilir. Bir şey yapamamak, bir yere hapsolmuş gibi hissetmek, stres, kaygı, endişe, ufak tefek baş ağrıları yaşayabilirsin 8'ine ve 10'una kadar. Göz rahatsızlıkları olabilir sevgili yay burcu. Ve sürekli bir yatma dinlenme ihtiyacı da aynı zamanda yüksek olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunun dışında çok fazla böyle yapabileceğim bir uyarı yok. Sadece böyle fiziksel olarak bazı ufak tefek rahatsızlıklar hissedebilirsin. Çok böyle pek çoğunuz yoğun çalışmaktan kaynaklı kendini kötü hissedebilirsin. Ufak tefek yani egzersiz yapmak ya da uzun süredir spor yapmayan hani sporcu yaylar için bir şey söylemiyorum. Hani sen zaten çok zindesindir. Ama yine de spor yaparken ufak tefek sakatlıklara dikkat et. Çünkü sporcu arkadaşlarım da çok izlediği için hiç spor yapmayanlar spora başlayabilirsiniz. Bu çok iyi gelebilir. Şimdi dış görünüşünle ilgili, yeme içme alışkanlığınla ilgili yani burada hareket yani hayatıma bir hareket katayım, bir renk katayım. İşte yüzmeye başlayabilirsin, spora başlayabilirsin, bisiklet sürmeye başlayabilirsin örneğin. Böyle seni kötü bir enerjiden kurtarabilecek ya da ataletten kurtarabilecek bir hareket enerjisine geçeceksin. Özellikle 7'sinden ve 8'inden sonra. Bu da sana oldukça iyi gelecek. Bunun dışında dikkat etmen gereken çok fazla bir şey yok. Sadece burada arkadaşlar ayın
10'una kadar Yay burcu ufak tefek zıtlaşmalara da dikkat et. Bir de burada kötü alışkanlığı olan arkadaşlarım varsa, işte sigara gibi arkadaşlar, isim söylemeyelim, her türlü bağımlılık, bakın her türlü aileye bağımlılık olabilir, işine bağımlılık olabilir. Özellikle toprak etkili, yani oğlak etkisi yüksek olan yaylar varsa arkadaşlar, işe çok bağımlısınızdır. Benim gibi mesela oğlak etkin yüksekse sürekli böyle çok çalışmaktan, ona gitmekten böyle çok yorgun da düşebilirsin. Her türlü bağımlılıklarını birazcık yumuşatman çok önemli olacak ama gördüğüm kadarıyla bu ay sen sana zarar veren toksik bütün enerjilerden kurtulmak için adımını atabileceksin. Ama bu daha çok ikinci haftadan itibaren. Çünkü çok uzun süredir de zaten bir ağırlık da varmış üzerinde seni harekete geçiremeyen. Bunun dışında şöyle bir durum var. Ben senin kendi imparatorluğunu kurma noktasına doğru gideceğini düşünüyorum açıkçası. Ayın 8'ine ve 10'una kadar hiçbir potansiyelini kullanamıyorsun. Bir şeyi tam olarak istediğin gibi yapamıyorsun. Fakat sonrasında artık açılmalar olacak. Şimdi burada bir cesaret eksikliği var. Bir çekingenlik var. Çok böyle uzmanı olduğum bir işte ya da çok başarılı olabileceğim bir işte, bir meslekte, bir hobide neyse. Bunu tam olarak böyle ortaya koyamıyorsun. Yani yaylarda ortaya çıkması gereken büyük bir potansiyel var. Fakat ayın 8'ine 10'una kadar Yay burcu bunu ortaya çıkartamıyor. Fakat onundan sonra her ne kadar böyle etrafta ağır enerjiler olsa da, durağan enerjiler olsa da sen ayın geri kalan kısmında sevgili Yay burcu 8'inden 10'undan sonra bütün eksiklerini tamamlaya gideceksin. Ayın 8'ine 10'una kadar olan süreç her şeyi bir gözden geçirme ve toparlanma süreci olacak. Sonrasında buraya hanginizin enerjisi aktı bilmiyorum. Dediğim gibi iyi niyetli bütün arkadaşlarım için niyetimi alıyorum. Artık bir toparlanacaksın ve hayatının kontrolünü eline alacaksın. Tam burada bir tercih yapma noktası var. Hani sağ tarafa gittiğinde güzellikler seni bekliyor, sol tarafa gittiğinde kötülükler seni bekliyor gibi. Yani burada bir tercih yapacaksın. Bak 7'sinden 8'inden sonra, en geç 10'undan sonra ya başladın ya başladın. Ya yaptın sevgili Yay burcu. Ya ayı komple bağımlılıklarına ya da işte atalete ya da az önce saydığım şeylere hapsedip kötü düşünce, negatif, kaygı, vesvese, yani hani şeytan kartı biliyorsunuz arkadaşlar, hani kötüdür yani. Enerjini bak şimdi bakın, iki taraf çok böyle ince, gerçekten çok ince Yay burcu senin için. Kaygı, kuruntu, vesvese, kötü alışkanlıklar, bağımlılıklar, işte olmaz ki, yapamam ki, edemem ki, şöyle ki, böyle ki, cart curt. Her şey bir bütündür arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Siyah tarafta olmak istersen koskoca ayı bitirebilirsin. Ama beyaz tarafa geçmek istersen ki bu taraf çok daha aydınlık, bu taraf çok daha güzel. Bu ay bolluk bereket akacak, yani öyle söyleyeyim sevgili Yay burcu deyip kapatıyormuşum, şaka şaka. Şimdi burada güçlü kişilerden sana gelecek olan teklifler var. Özellikle ateş grubu, ama bu burca sahip olmak zorunda değil. Ayın genelinde sevgili Yay burcu şimdi bak çok bereketli. Gerçekten çok bereketli. O yüzden bol bol dua et. Atman gereken adımlar varsa kesinlikle at. Hani burada sanki seni zorlayan sahneler, zorlayan enerjiler, durumlar neyse bunlar zaten senin ilk kez karşılaştığın şeyler değilmiş. Aynı sınavdan daha önce zaten tekrar geçmişsin. İşte orada bir kilidi kırman gerekiyor sanki. Sistem sana bir şans veriyor gibi sevgili Yay burcu. Bunun dışında para anlamında çok şanslısın. Hatta pek çoğunuz arkadaşlar yeni bir işe başlamak, yeni bir iş. Bakın her şey birbiriyle o kadar çok bütün ki. Bazı arkadaşlarım diyor ki iş fırsatı çıkıyor, görüşmeye gidiyorum ama yarıda kalıyor. Hani tam böyle oldu diyorum iş. İşte arkadaşlar orada çok farklı etkenler oluyor. Anlatabiliyor muyum? Sen gerçekten o işi ne kadar istiyorsun, oraya kendini, her şey o kadar çok bütün ki şimdi hani zamanınızı çalmayacağım ama bunlara da çok dikkat edelim. Hani bu çok ayrı bir konu, çok ayrı bir anlatım konusu. Şimdi burada parayla ilgili çok şanslısın. Pek çoğunuz evet gerçekten yeni bir işe başlayabilirsiniz. Öncelikle devletle ilgili halletmen gereken işlerin varsa, bankalarla ilgili, devletlerle ilgili gerçekten şanslı olabileceğini, beklediğin paralar varsa, beklediğin kazançlar, alman gereken paralar ya da işte şuraya bir yatırım yaptım, böyle bir işe adım attım, buradan bana gelir mi diyorsan eğer, bu konularda da oldukça şanslısın ki ben senin kariyer hayatınla ilgili veya para konularını
çok daha büyütmeyle ilgili gerçekten çok önemli fırsatların karşına çıkacağını düşünüyorum. Aynı zamanda ayın dedim ya 8'ine 10'una kadar dikkat et diye. Burada sanki bak sen kariyerinle ilgili bir şey başlatıyorsun. Yeni bir adım, yeni bir fikir, yeni bir proje. Pek çoğunuz zaten bunun temelini önceden oluşturmuşsunuz. Özellikle toprak etkisi yoğun olan yaylar, oğlak etkisi yoğun olan, şimdi şeytan kartı oğlak burcunun kartıdır arkadaşlar. Boğa, Başak, Oğlak etkisi yüksek olan, yani yay burcusundur, yükselenin oğlaktır gibi ya da işte stelyumun oğlaktır gibi, boğadır gibi, başaktır gibi. Zaten öncesinde bunun temelini oluşturduğun şeyler de var. Şimdi buralarla ilgili kazancını arttırma ile ilgili güzel bir girişimde, güzel bir yatırımda, güzel bir başlangıçta bulunacağını söylüyor. Ya da içindeki bir potansiyeli, bir yeteneği açığa çıkartıyorsun. Yani para konularında o kadar şanslısın ki bu ay, ayın ikinci yarısından itibaren para konularını çok şanslısın ve önümüzdeki 6 ay boyunca para konularıyla ilgili, tabii bu senin attığın adımlara göre değişir, artarak gidebilecek bir şey var arkadaşlar para konularıyla ilgili. Artarak gidecek bir şey var. Pek çok yay burcu evlenebilirsiniz, sözlenebilirsiniz, nişanlanabilirsiniz, derneklere, etkinliklere, organizasyonlara, kutlamalara, neyse sergiler falan, bunlara katılabilirsiniz. Birazcık böyle hareketli bir süreç de olacak. Özellikle uzun süredir kendi yay burcu zaten son yıllarda arkadaşlar yaylıktan çıktı. Yani yay burcunun yeri çok yani evet, terazi de çok böyle tatlı ama yay çok başkadır. Yay çok nadir burçlardandır arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum. Yaylıktan çıktı. Yaylar içine kaçtı resmen. O pozitif, hayat dolu, neşe dolu, anlatabiliyor muyum? Gitti yani. Yaylıktan çıktı. Şimdi artık yay olma yoluna doğru gidiyor arkadaşlar. Böyle bir durum var yani. Görünür olmaya başlıyorsun artık. Hak ettiklerini almaya başlıyorsun. Cesaret eksikliğinden lütfen uzak dur sevgili yay burcu, ki zaten ikinci yarısından itibaren, ikinci haftadan itibaren sana doğru gelen güzellikler var. Cesaretini yeniden kazanacaksın. Burada pek çoğunuz arkadaşlar bazı ilişkilerinizi bitirebilirsiniz. Bazı iş ortaklıklarınızı da bitirebilirsiniz. Özellikle senin önünü kesen kişiler, olaylar, durumlar neyse onlarla artık önünü, yani bir şeyleri, bir bağlantıyı kesiyorsun ve yoluna devam ediyorsun. Çok yeni ve güçlü başlangıçlar var. Kesinlikle çok destekleniyorsun ve burada aydınlanmalar yaşıyorsun. Bak, kariyerinle ilgili, hayatınla ilgili aydınlanmalar, kontrolü ele almaya başlıyorsun artık her anlamda. Yay burcu, maddi hırsların çok olacak. Yani diyeceksin ki ben ne yapacağım, ne edeceğim? Ya burada sen gerçekten, bakın sadece bu ay değil arkadaşlar, uzuyor. En az 6 ay dedim. Uzayarak giden bir şey var. Gerçekten burada büyük bir zenginlik bekliyor. Yani Rabbim bütün arkadaşlarım, bütün emek veren, çalışan, üreten, kalbi, gönlü, ruhu temiz olan bütün arkadaşlarıma maddi olarak da yani tek başına maddiyat geçerli değil biliyorsunuz. O yüzden işte tekamül diyoruz yani. Çok böyle zengin olup da akıllını kaybeden, intihar eden, yani neler var arkadaşlar biliyorsunuz. Burada her anlamda sevgili yay burcu gerçekten kendi imparatorluğunu oluşturabileceğin bir fırsat var, bir girişim var. Çok da hırslı olacaksın ama çok fazla maddiyatçı olmamaya da dikkat et. Bir de burada birazcık seni kontrol etmek isteyenler olabilir. Baba, patron, birlikte iş yaptığın kişiler, üst dediğin kişiler, işte o benim üstüm dediğin kişiler değil. Herkes meslek durumuna göre alsın arkadaşlar. Onlarla birazcık kontrol çatışmaları yaşayabilirsin. Onlarla birazcık zıtlık yaşayabilirsin. Bu seni birazcık enerjini düşünebilir. Ama hani orayı çok fazla önemsemediğin sürece, işte laf cambazlığı yaptığın sürece diyelim yay burcu, ki becerirsin sen bunu. Kesinlikle aydınlık. Ayın ilk 2 haftası, ilk yarısı maddi kayıpların olsa da bazılarınızda mahkeme ile ilgili konular var. Yani burada yaylar pek çok şeyi terk ediyor. Pek çok şeyi terk ediyorsun. Bak, ayın ilk 2 haftası değerlendirmeler olacak. Bazı zıtlaşmalar olacak. Yaptığım diğer uyarılar var. Az önce en son söyledim dedim mi? Üstlerle ilgili baba, patron, iş yaptığın kişiler. Neyse sevgili yay burcu. Otorite gibi gördüğün kişiler. Burada bir şeylerin değerlendirilmesini yeniden yapıyorsun ve artık bir şeyleri kesip atıyorsun. Mahkemeyle ilgili konuları olan arkadaşlarım daha çok sonuncu hafta, ayın son haftası müjdeli haberler alabilirsiniz. Zaten dediğim gibi ikinci yarısından itibaren her şey çok düzeliyor. Büyük bir farkındalık kazanıyorsun. Borçların varsa bunları hafifletebilirsin, kapatabilirsin, birikim yapma enerjisine geçebilirsin ve elindeki kaynakları çok daha iyi bir şekilde değerlendirebilirsin. Yani bazılarında bereket çok var ama bazılarınızda eğer
hani gölge tarafına bakacaksak benden çok para çıkıyor, çıkmaya devam ediyor. İşte bende hacizli gibi bir durum varsa ya da yapman gereken ödemelerin varsa, çünkü burada bir mücadele de var ya. Pek çoğunuz sanki bir yere ödeme yapmak istiyorsunuz ve bunu çok düşünüyorsunuz. Uyuyamayan arkadaşlarım var. Evet, hani %70 yaylar da gayet güzel gidiyor, götürüyor. Ama bir kısım yay burcu arkadaşlarım yapacağı ödemelerden dolayı huzursuz olduğu konular var. Ama bunları da toparlayacaksın diyor sevgili yay burcu. Yani burada kesinlikle çok güçlü başlangıçlar var. Yani pek çoğunuz gerçekten güzel kazançlar kazanacaksınız arkadaşlar. Her anlamda dediğim gibi. Bakalım Rumi'den neler gelecek? Hani varsa işte yapman gereken ödemeler vardır, harcamaların vardır. Anlatabiliyor muyum? Her anlamda arkadaşlar bunları da toparlayabileceğini söylüyor sevgili yay burcu. Buraya kadar geldiysen, abone değilsen lütfen abone olmayı unutma. Sen de bu güzel enerjilere dahil ol. Azize arkadaşlar. Gizemler anlatılmaz, yalnızca bilenler bilir diyor. Bu ay hislerin çok yüksek olacak. Yaşadığın zorlukların aslında, akreplere de buna benzer bir şey söylemiştim. Akreplerde aşkla ilgili böyle bir şey çıktığı için söylemiştim. Azize zaten mana alemidir arkadaşlar. İnançtır sevgili yay burcu. İnancının çok daha, yaylar zaten inanır arkadaşlar. Çok daha artabileceği bir süreç olacak. Ve şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yay burcu 3. hafta 4. haftaya bağlayan süreçte bazı böyle sırlar ve gizemler öğrenebilirsin. Hayatındaki insanlarla ilgili. Bak, aşk hayatın olsun, kariyer hayatın olsun. Ya böyle biliyordum ama aslında hiç böyle değilmiş diyebilirsin. Yani biz isteyelim ki güzel şeyler olsun arkadaşlar. Güzel farkındalıklar olsun. Şimdi aşka da değineceğim. Bakın burada da geldi. Şeytan. Dediğim gibi Oğlak Burcu'nun kartıdır. Saplantılarınızın kaynağı kendi egonuzdur. Bakın. Arkadaşlar Azize'den sonra bu kartın gelmesi hiç boşuna değil. O yüzden diyorum yani her ne kadar iyi niyetli olsan da, hani diyorum ya, niyetimi şu kişiler için alıyorum diye. Her ne kadar iyi niyetli olsak da arkadaşlar bizler kendi kusurlarımızı göremiyoruz. Kendi egolarımızı, kendi kötülüklerimizi, kendi bağımlılıklarımızı göremiyoruz. İşte sen bu ay özellikle ilk yarısı bunları fark edeceksin. Bunları fark edeceksin yay burcu. Ne yaptım da bunu yaşadım? Tamam, çok iyi niyetli olabilirsin, çok merhametli olabilirsin. Ama var demek ki, yani bir yerde bir şey var, göremedi. İşte bunları fark edeceksin, ne olur. Kötüsün demiyorum. Bazı arkadaşlar böyle konuşunca yanlış anlıyor. Bir şey var burada, yani kırman gereken bir şey var, öyle söyleyeyim yay burcu. Bakalım 2 kart daha alalım arkadaşlar. Devam edelim. Ve İmparator. Yani zaten aynı kartlar burada da geldi arkadaşlar ya. İmparator yine tarotta da almıştık. İmparatorun başındaki taç gibi ol diyor sevgili yay burcu. İmparatorun başındaki taç gibi oldu. Yani daha ne desin yani? Bakalım hayvan ruhundan ne gelecek? 2 kart geldi. Arı kuşu ruhu şimdi ve burada ol diyor. Yani anda kalmanın enerjisini, yani güzelliğinden bahsetti. Ve tilki ruhu hızlı tepki ver diyor sevgili yay burcu. Bir de buradan alalım bakalım başka neler gelecek diyelim. Ve çapa derinlerde iz bırakmak, uzun süreli olaylar ve durumlar diyor. Bu tarz etkiler yaşayacaksın. Direksiyonun başına geçmek, kontrolü ele almak. Zaten bunu söylemiştim arkadaşlar. Sevgili yay burcu, enerji okuman bu şekildeydi. Her şey güzel, kalbine göre olsun. Zorun kolaylaşsın. Hepimizin zoru kolaylaşsın. Görüşmek üzere. Hoşça kal.